kaçırmayalım gençler. Madem usta sesleri dinliyoruz. Alim Kasımov, Hüsnü Şenlendirici, Rauf İslamov, Michel Godard, A Trace of Grey. Trace of Grey. Grace. A Trace of Grace. Şimdi tamamen farklı bir kayıt olduğunu söyleyebilirim. Nefis bir kayıt. Öncelikle. Ve Alim Kasımov artık yani hakikaten sanatının doruğunda ya. Olağanüstü bir performans. Lütfen internetten bulun. Bu performansı açın. Herkese tavsiyedir, örnektir artık. Yani yatın kalkın bunları dinleyin ne olursunuz. Gerçekten hani böyle kuraklık var ya, fena bir kuraklık var. Müzik kuraklığı var. Gerçekten öyle. Yani şu an bakın kötülemek için söylemiyorum. Sadece rap müzik var. Bir dönemin bütün müzik türleri Türkiye'de neredeyse sanki yok olmuş gibi. Sadece rap müzik var. Kötülemek için söylemiyorum, tekrar söyleyeyim. Ben de lezzetle dinliyorum. Fakat diğer bütün her şey yok oldu. Hiçbir şey çıkmıyor gibi sanki. Çıkan şeyler, geçen bir trendlere baktım. 90'ların şarkıları coverlanıp duruyor. Başka hiçbir şey yok. YouTube'daki bütün genç şarkıcıların tamamı cover yapıyorlar. Üretim durdu. Makineler durdu. Ne olursunuz bu kuraklıkta birazcık böyle alanımıza sular serpelim. Bir göl kıyısında, bir vahada oturun. Biraz müzik dinleyelim. Şarkıcı dinleyelim. Ve bizim müzisyenlerimizden tabii ki Hüsnü Şenlendirici de orada. Hızlı hızlı geçeceğim. Tamamını siz deyin. Sonra bana kızmayın niye atlıyorsun diye. Bakın arkadaşlar. Olağanüstü. Hüsnü Şenlendirici'nin şu kulağına kalan sineğin Hüsnü Şenlendirici'deki bir etkisine bakın. Sanki hiçbir şey hissetmiyor değil mi? İnanılmaz. Profesyonellik. Belki hissediyor size belli etmiyor. Olağanüstü. Şu hareket bile sahnede ömrü geçen insanın tecrübesi işte bakın. Geliyor. Hiç gördünüz mü refleks? Şöyle falan. Yok. Şimdi. Yani tamamen kendi parta bittikten sonra. Bakın. İnanılmaz ya. Başka bir boyutta gibiyiz yani hakikaten. Okumaya başladığı anda Alim Kasımov'un öyle bir paneli var ki yani bu hayatla ilgili her şeyini kapatıyor gibi ya. Bambaşka bir yere geçiyor ve oradan bize bir şeyler gönderiyor gibi. İnanılmaz. Sol karar. Bakın şuradaki kalanslara bakın. Yoktur olma. Geri geliş. Müthiş. Vücudunu geri atarak seste ilişkisini farklılaştırıyor. Bu da ilginç bir yöntem gerçekten yani. Yoktur olmaz. Hem mikrofona yakınlaşıp uzaklaşıyor hem kendi içinde de sesi içeri çekiyor sanki. Sesi arkaya dağıtıyor bu sırada. Öne gelirken tam bir diyafram baskısı bakın. Az açılarak geri geldi. Çok küçük detaylar ama o kadar lezzetli ki. Sağ eli zaten tüm yaptığı namelerin hepsini gösteriyor. Bakın. Bakın sağ eline. Evet. Tamamını size gösteriyor. Şu an en çok merak ettiğim şey kafasından neler geçtiği. Hakikaten bunu merak ediyorum şu anda. Yani Alim Kasımov'un şu anda hangi duygu da oldu ve ne yapacağı ile ilgili zihninde neler döndüğünü merak ediyorum. Keşke bir makine olsa da görsek. Sözlerim mi bakıyordu yoksa? Oldum artık sesin çıktığı tek bir yer, tek bir pozisyon falan kalmamış. Her şey birbirine girmiş. Yani burada şöyle postürle dur, böyle postürle dur falan değil. O ne isterse oradan vücuduyla sesi ayarlıyor.
geri çekilerek, öne atarak, arkaya, o kendine göre bir vücut ve şarkı söyleme ritmi var artık. Yani bu şimdi şuradan şuraya çıkmasın. Hocam ben böyle söylesem bizi gömersin. Böyle bir duygu alırsam gömmem. Kusura bakma yani. Gerçek bu. Hiç gırtlağını sıktığını görmüyorsunuz değil mi? Hep rahat bir nefes üfleme var vücutta. Yani yanındaki nefesli enstrümanların hiçbir farkı yok aslında davranış olarak. Bakın üstü şenlendirici izleyin. Vücudunu hep rahat bıraktığını görebilirsiniz. Bütün hareketlerine bakın, şu ellerine, kollarına. Nasıl bir görmüyorsunuz değil mi? Sanki böyle dalgalanıyor gibi. Böyle olağanüstü name becerisi. Yani işte bazı kayıtlar böyle derstir ya. Yıllar önce bir sene önce Yusuf Gebzeli analizinde de demiştim. Konservatuvarda eğitim olarak verilebilecek kadar iyi bir performans ve bir ses. Aynı şekilde Alim Kasımov da öyle. Gerçekten bizim konservatuvarlarımızda Alim Kasımov gösterilmeli, izletilmeli, dinletilmeli, önerilmeli, beraber izlenmeli. Olağanüstü yani çünkü gerçekten. Artı bir de çok kural yıkıcı. Sololar var. Müthiş. Sesi alışa bakın. Ben bunu dinledim bir kere. Olağanüstü güzel. Şimdi sesi önce geride alıyor. Sonra öne doğru topluyor. Bakın. Yani sesi o kadar farklı şekillerde kullanmayı ve çıkarabilmeyi geliştirmiş ki inanılmaz, bu bir tesadüf değil. Sanki içeri çekerek aldı. Şimdi önde. Arkada. Önde. Ve şimdi parlamaya başladı ses. Önce bir böyle geride hafif puslu bir renkti. Öne doğru topladı, şimdi tamamen parlıyor. Bakın. Yıkılıyor be, yıkılıyor. Vallahi yıkılıyor. Bazı konserlerde olmak çok isterim. Gerçekten çok istiyorum. Müthiş. Ya orada olup o anı yaşamak büyüleyici. Gene arkada bakın. Boğazında yukarı, bayağı boynunu kaldırarak aldığı sesler. Gördüğünüz gibi. Önermediğim tekniktir ama yaptığı şey doğaçlama gibi. İstediği gibi farklı bir şeyler çıkarıyor. Ona bir şey diyemezsiniz ki yani. Bilindik bir şarkıyı falan söylemiyor size, değil mi? Ve öne doğru toplamayı da çok iyi biliyor. Yani ne isterse onu yapıyorsa kimseye karışamazsınız arkadaş. Gene gördüğünüz gibi yarı falset aldı her şeyi. Bakın. Gibi. Ve diyaframla beraber o sesin öne nasıl toparlandığını bakın. Sanki hem nefes hem diyafram hem vücut şekliyle bakın. Sesin durduğu bölgeye doğru taşıyor. Hüsnü gebertiyor. İnanılmaz. Enstrümanlarıyla öyle güzel konuşuyorlar ki gerçekten çok muhteşem. Müthiş. Neler olacak ben de merak ediyorum. Bir saniye nefes verelim. Hazır mıyız? Re. Şimdi gene aynı falsetle geliyor. Hamle gibi. Salve. Bakalım nasıl tutacak bunu. Yine falset. Buralar tam ses. Geldi. Müthiş be. Zorluk seviyesi 9.9. Çok kolay gibi gözüküyor ama gerçekten
Çok lezzetli ve çok zor bütün numaralar. Yani sadece her şeyi düzgün yapsanız da o duyguyu ne yapacaksınız? Of. Bayağı sololar var burada. Başka bir hal. Başka bir hal. Of. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Çölün ortasında Hocam. bir vaha bulduysanız. Buyurun Özgüncüm. Ya özür dilerim, kesmek istemedim de es verdiniz zannettim. Yok. Bir ekleme yapacaktım da hocam. İsterseniz tamamlayın. Ondan Bence sonra bitireyim ondan sonra yapıyoruz. Tamamdır hocam. Şimdi finale doğru gidiyoruz. Si bemol. Ya burada üstünün girip o distortion'lı okuma çalması çok acayip. Yarı falsetto, yarı tam ses, her şey birbirine girmiş. Tamamen kendisine göre ne isterse. Of. Evet. Yani işte demek istediğim buydu baştan beri. Hani bir çölün ortasında kalmış bir dönemdeyseniz Alim Kasımov ve bu muhteşem müzisyenler adeta size böyle bir vaha bulmuşsunuz, bir göl bulmuşsunuz da su içiyormuşsunuz gibi kana kana içebileceğiniz sanat sunuyorlar. Gerçekten muhteşem ya. Özgüncüm ne diyordun? Söyle. Hocam Bahçe'de yer alan Michel Godard bu yıl işte Konya Mistik Müzik Festivali'nde müthiş bir konser vermişti. Ben de sayenizde tanışma ve sohbet etme imkanı, fotoğraf çekme imkanı bulmuştum. Gerçekten hocam orada Derya Türkan ve Ahmet Hoca'nın kasideleriyle o serpent, elindeki es biçimli, nefesli çalgı çok yakışıyor. Alim Gasımov da muhteşem bir şey olmuş. Bence arkadaşlar mutlaka Michel Godard'ı takip etmeli ve özellikle Serpent'i enstrümanını özellikle dinlemeliler, çok yakışıyor. Bir caz enstrümanı ama Orta Doğu ve Asya müziğinle çok uyumlu bir enstrüman. Evet. Diyecektim hocam sadece. Peki tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Özgüncüm. Şimdi